Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önce yapılışını anlatmış olduğum kare motifleri kaydırma dikişi yaparak birleştirmesini göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Göstereceğim birleştirme yöntemini tüm kare motiflerinizde uyarlayabilirsiniz. Motifleri örerken 3 numara tığ ile örmüştüm. Birleştirmeyi yine 3 numara tığ ile yapacağız ve daha belirgin olması için beyaz renk ile birleştireceğiz arkadaşlar. Hazırsanız haydi başlayalım. Projenizde ne kadar motif varsa ikişer halinde önce dikey olarak birleştireceğiz ve tüm sıradaki dikey birleştirme bittikten sonra motifleri yatay olarak birleştireceğiz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta motiflerin ön yüzündeki değil, arka yüzündeki ilmekleri kullanacağız. Her iki motifin de. Bakın bu ön taraftaki motifin ön yüzündeki ilmek değil, arka yüzündeki ilmekle başlayacağız. Öncelikle bir zincir yapalım. Ve daha sonra ilk motifin köşesinde bulunan köşelerde 3 tane zincir yapmıştık. Bir tane zinciri dışarıda bırakıyorum. Ortada bulunan ikinci zincirin arka kanadından tığ geçirdim. İkinci motifin de yine buradaki bir zinciri bırakıp ortadaki ikinci zincirin arka tarafından tığ geçirelim. Ve buradan kaydırma yaparak ilk birleştirmeyi bu şekilde sağlamış olduk. İp daima iki motifin ortasında kalacak. Birazcık daha yaklaştıralım kamerayı. Ve şimdi sırayla devam edelim. Köşedeki iki zincirin arka kanadı ve diğer motifin köşesindeki ikinci zincirinde içe bakan tek kanadını alalım. Ve burayı aldıktan sonra tekrar kaydırma yaparak birleştirdik. Şimdi karşılıklı bakın burada da trabzan var. Diğer tarafta da trabzan var. İlk trabzanın arkadaki kanadı ve burada bulunan birinci trabzanın arkadaki tek kanadı. Ve burada kaydırmaları yaparken mümkün olduğunca ilmekleri sıkmayalım. İkinci trabzanın arka kanadı ve ip tığın altında, diğer trabzanın arkadaki tek kanadı. Bu şekilde hiçbir ilmeği atlamadan karşılıklı ilmekleri alarak ve kaydırma yaparak köşeye kadar devam edeceğiz.
Ve şu anda karşılıklı trabzan gruplarını bu şekilde birleştirdik. Köşedeki zincirlere de aynı işlemi uygulayacağız. 3 zincirden önce karşılıklı birinci zincirlerin arka kanadına alalım. Daha sonra zincirlerin ikincisini ve her iki motifte de bir zincir boşta kalacak. Şimdi takip eden diğer motife geçeceğiz. Ve aynı mantıkla köşedeki bir zincire atlıyorum. İkinci zincirden başlıyoruz. Buradaki 3 ilmeği birlikte bu şekilde kaydırdık. Şimdi iki motifte yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek köşeye kadar yapmaya devam edelim. Ve elinizde ne kadar proje varsa özellikle bu köşelerde de aynı kurallara dikkat ederek bütün motifleri üst üste birleştirmeye devam edebilirsiniz. Toplam 6 tane motifi bu şekilde birleştirdim ve en üst noktaya geldim. Son noktaya geldiğimiz zaman da köşelerdeki 2 zinciri kaydırma yaptım. Bir tane zincir sağ taraftaki motifte, bir zincir de sol taraftaki motifte kalmış oldu. Burada bir zincir yaparak ipi kesiyoruz. Ve şimdi teker teker diğer motifleri birleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde yukarıya doğru da birleştirme yapabilirsiniz. Motifin şöyle yönünü çevirerek buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben aynı renkler yan yana gelmesini istemediğimden dolayı bu şekilde motifleri birleştirmeye devam edeceğim. Ve ilk iki motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Önce bir zincir yaptım. Şuradan turuncudan başlayalım ya da. Köşedeki ikinci zincirden ilmek aldım. Ve birleştireceğim motifin de yine köşesinden ipin özellikle altta kalmasına dikkat edelim. Ve tekrar zincirin içerisinden de geçirerek burayı sabitlemiş olduk. Şimdi yukarıya doğru birleştirmeye devam edelim. Bu köşede bir tane daha zincir var. Oraya atlamayalım. Ve 3 ilmeği birlikte. Şimdi karşılıklı trabzanları tığı da yukarıdan bu şekilde geçirerek ve ip altta kalacak şekilde
birleştirmeye devam edeceğiz. Ve bu şekilde yukarıya doğru birleştireceğiz arkadaşlar. Bu köşeye kadar gelelim. Daha sonra diğer motifi birleştirerek devam edelim. Köşeye geldiğimiz zaman karşılıklı zincirleri tekrar birleştirmeye devam edeceğiz. Birinci zinciri birleştirdim. Şimdi ikinci zinciri. Ve her iki motifte de bir zincir açıkta kaldı. Diğer motife geçiş yapıyoruz. Bir zinciri boşta bırakarak ortadaki zincirden aldım. Ekleyeceğimiz motifinde ikinci zincirinden tekrar ilmek alarak buradaki 3 ilmeği birlikte kapattık. İkinci zincirlere aynı işlemi yapalım. Ve karşılıklı ilmekleri kaydırma yaparak yukarıya doğru birleştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Son motife geldiğimiz zaman son motifi de aynı şekilde birleştireceğiz. Daha sonra dikey olarak birleştirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, toplam 9 tane motifi dikey olarak yukarıya doğru birleştirdik. Projenizde ne kadar bir motif sayısı varsa bu şekilde dikey birleştirmeleri yaptıktan sonra yatay birleştirmeye geçeceğiz. Ve yine motifin yönünü çevireceğim. Aşağıdan yukarıya doğru buralarda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Sadece bu motif atlamalarda ufak bir püf noktası var. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir zincir ile motifleri birleştirmeye başlayalım. Ve bu şekilde köşeye kadar birleştirmeleri yapmaya devam edelim. Tam şu anda diğer motife atlama noktasındayız arkadaşlar. Karşılıklı trabzanları da birleştirdim ve bu köşede bir tane zincirleri boşta bırakmıştık. Sağdaki motiften aldım. Tekrar soldaki motifin de köşe zincirinden aldım. Burayı yine kaydırma yapıyoruz ve tam bu noktaya atlarken burada bir zincir yaparak sonraki motiflerin köşesinde bırakmış olduğumuz bir zincirlerden devam edeceğiz. İpi bu şekilde ortada bırakmayı unutmayalım.
Bu şekilde atladık. Şimdi karşılıklı trabzanlardan yukarıya doğru birleştirmeye devam edeceğiz. Ve köşe noktasına geldiğimiz zaman aynı mantıkla sağ ve sol taraftaki bir zincirlerden kaydırma yapacağız. Bir zincir ile sonraki motiflere geçiş yaparak köşelerdeki bir zincirlerden devam edeceğiz ve kaydırmaları bu şekilde yaparak bütün motifleri birleştireceğiz arkadaşlar. Diğer motiflerde de farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Yapmış olduğumuz ilk birleştirmedeki aynı kurallar geçerli. Sadece bu 4 motifin köşesinde bir zincir ile sonraki motiflere atlayacağız. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.